Bugün Whiteout Survival'ın en çok merak edilen, en çok kaynak yutan ama savaşların da kaderini belirleyen o malum binasını konuşuyoruz. Savaş Akademisi. T11 yani Helios askerlerine nasıl ulaşırız? Hangi sıralamayla araştırma yapmalıyız? Boşa kaynak harcamamak için taktikler neler? Hiç vakit kaybetmeden detaylara birlikte dalalım. Savaş Akademisi sunucumuza yaklaşık 218. günde geliyor. Akademi açıldığında karşınıza iki temel kaynak çıkacak: çelik ve ateş kristali parçaları. Bu parçaları ya paket satın alarak ya da günlük limitiniz olan 200 normal ateş kristalini dönüştürerek elde ediyorsunuz. İşte burada çok kritik bir taktik var. Başlangıçta elinizde on binlerce çeliği ateş kristali parçasına dönüştürmek çok cazip gelebilir. Nasıl olsa çelik çok deyip basıyorsunuz. Yapmayın. Çünkü araştırmaların sonunda yani T11 askerlere yaklaştıkça oyun sizden tek bir araştırma için 1 milyon çelik istemeye başlayacak. Eğer çeliklerinizi parçalara çevirirseniz elinizde kristal olsa bile çelik yüzünden günlerce araştırma yapamazsınız. Önerim kasanızda her zaman minimum 500 bin, ideal 1 milyon çelik stoğu bulundurun. Peki çok fazla paket almayan, oyuna bütçeyi ayırmayan oyuncular ne yapmalı? Ateş kristallerini fırın seviyesini yükseltmek için mi kullanmalı yoksa akademiye mi gömmeli? Kesin bir dille söylüyorum, önce fırın. PC7 seviyesindeki askerler temel halleriyle bile akademideki T11 askerlerden 5 seviye daha güçlü. Bir Helios askerini açmak ortalama 10.300 ateş kristali istiyor. Bu yüzden önce fırınınızı FC6 veya FC7'ye zorlayın, ardından akademiye odaklanın. FC6 olduktan sonra örnek veriyorum askerleri de FC seviyesine çıkarmak için saf ateş kristaline ihtiyacınız olacak. Bunu üretmek de can sıkıcı olabilir. Burada uygulamanız gereken altın kural şu: çok fazla kristaliniz yoksa toplu dönüştürme yapmayın. Oyun her gün ilk denemenizde size indirim fırsatı sunuyor. Her gün sadece o indirimli deneyimleri yapın. Sabırlı olun. Bu sayede az maliyete maksimum saf ateş kristali üretebilirsiniz. Gelelim akademi içindeki araştırma sırası. Genel meta ve en mantıklı yol şudur: İlk olarak piyadeleri açın. Piyadeleri T11 yaptıktan sonra nişancılara geçin. Mızrakçıları da en sona bırak. Eğer bir rugby izlediyseniz alt dallara inmeden önce kapasite ve sağlık veren araştırmaları fulleyin. Bu süre SVS'de devasa bir avantaj sağlayacaktır. T11 Helios askerini açtığınızda harika vuruyorlar ama hastaneye düştüklerinde tam bir kabus oluyor. 100 tane T1 askeri 3 dakikada iyileştirirken 100 tane T11 askerini iyileştirmek yaklaşık 6,5 dakika sürüyor. Süre neredeyse 2 katına çıkıyor. Bu yüzden akademinin sonundaki iyileştirme süresini kısaltma, Healing Speed araştırmalarının da aslında çok değerli. Ama bunu en sona bırakın. Çünkü savaşlarda zaten bol bol iyileştirme ve ittifak yardımıyla bu süreyi bir şekilde telafi ediyoruz. Evet, Savaş Akademisi'nin gizemi kabaca bu şekilde. Başta karmaşık gelebilir ama çelik stoğunuzu korur ve indirimleri takip ederseniz gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Sizin akademide en çok zorlandığınız şey ne? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.